Arkadaşlar herkese merhabalar, selamünaleyküm. Görsel olarak ve ses olarak kalitesiz ama içerik olarak bilgilendirici bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda YouTube videoları ile zengin olmak mümkün mü? Bu sorunun cevabına yanıt arayacağız ve videonun sonunda bu soruyu cevaplamış olacağız. 5-6 tane alt başlık hazırladım. Bu alt başlıklara dayanarak sizi de bilgilendirecek şekilde konuşacağız. Sonrasında bunları tartıp bu sorunun cevabını bulmuş olacağız. Özellikle YouTube'a yeni başlamış veya kanallarını büyütemeyen arkadaşlar için bu video çok bilgilendirici olacağını düşünüyorum. Alt başlıklara dikkat edin ve dikkatlice dinlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Başlayalım. İlk incelememiz gereken alt başlığımız YouTube'a neden başlarız? Bu olacak. YouTube'a neden başlarız? Çok güzel bir soru arkadaşlar. Birçok YouTuber arkadaşı izledim ve yabancı kanallarda da izledim. Herkes hobi olarak başlanır. YouTube'a hobi olarak başlamazsanız bir hayal kırıklığına uğrayacağınızı söylerler. Ancak ben YouTube'a para kazanmak için başladım ve bu videoyu izleyen arkadaşların %100'ü diyeyim. Ya, hobi olarak başlayan varsa zaten bizi izlemez. Direkt videolarını atar, çeker gider. Bizi izleyen arkadaşların %100'ü YouTube'a para kazanmak için başlıyordur ve Türkiye'de oldukça yüksek sayıda YouTube'a para kazanmak için başlayan insanlar var. Diğer ülkelerde bu böyle değil ve YouTuber sayısı çok daha azdır bundan dolayı. İnsanlar hobi olarak yaparlar. Mesela kağıttan çok güzel uçak yapıyordur veya origami sanatıyla ilgileniyordur veya farklı bir sanatla ilgileniyordur. Kendi yeteneklerini farklı insanlara gösterebilmek, kendi reklamını yapabilmek için aynı zamanda insanlar bu videoları paylaşırlar yabancı ülkelerde ve YouTube'dan kazandıkları para da kendilerine harçlık olur. Bu gözle bakarlar. Ama bizim ülkemizde maalesef durum böyle değil arkadaşlar. İnsanlar çok fazla çalışıyorlar ve emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Enflasyonun altında ezilen birçok insan var. Gerek çalışma politikaları gerekse patronların fazlaca sömürmesinden dolayı insanlar artık YouTube'a gideyim, kendi işimi kurayım, işte sermayesiz bir şekilde işe başlayayım diye YouTube'a giriyorlar. Tabii birçok kişi hüsranla ayrılıyor bu maceradan, tecrübe alamadan ayrılıyorlar. Çünkü YouTube düşündüğünüz kadar kolay bir platform değil. Birçok parametrenin birleşmesiyle aslında sizi öneren ve sizin YouTube'da aktif olmanıza bakarak sizi daha seçici hale getiren bir platform. Şans olarak yükselenler tabii ki vardır ama şans sadece %1'lik kısma vurur. Biz %99'luk kısımda olduğumuza inanıyoruz. Şansın bizi etkilemeyeceğine inanıyoruz ve bu riski göze alarak YouTube'a tam zamanlı vaktimizi ayırarak devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu soruya net bir cevap verdiğimi düşünüyorum. YouTube'a neden başladığımız hakkında ikinci sorumuza geçelim. İkinci alt başlığımıza geçelim daha doğrusu. YouTube algoritması nasıl çalışır? Detaylı olarak ben size bunları anlatacağım arkadaşlar ve birçok kanalda görmediğiniz taktikleri size vermeyi düşünüyorum bu videomda. Tabii birçok taktik var ama hepsini tek videoda anlatırsam yaklaşık 5 saatlik 6 saatlik bir video olur ve daha sonrasında kendim video üretemem. Bundan dolayı biraz daha böyle daraltarak konuyu ama detaylı olarak anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar YouTube bize hangi parametreleri göre önerir? Ben size burada bir videomu göstermek istemiyorum ama sadece örnek olarak göstereceğim. Hatta şöyle çok izlenen bir videomuzu gösterelim ki daha tatminkar olsun. Şöyle şurada 64 bin izlenen bir videomuz var. Tabi buna çok gözüyle bakıyoruz çünkü yabancı izlenmeler oldukça güzel para kazandırıyorlar arkadaşlar. Türk videoları gibi değil. Türkiye'de 64 bin izlenme işte şu kategoride ortalama ne kadar kazandırır diyeyim size. 300 lira falan kazandırır ama bu video işte 1500 lira 2000 lira kazandırabiliyor baktığınız zaman. Yabancı izlenmeler olduğundan dolayı. Tabi yabancı izlenmeler de Hindistan'dan izlenen bir video olduğu zaman tabii ki düşük oluyor yine. Yabancıdan kastımız Avrupa ülkeleri, Amerika, Almanya, İspanya, işte İsviçre. Bu tür ülkeler oldukça fazla kazandırıyor. Hatta 30 kat daha fazla kazandırabilir. Neyse biz konumuza dönelim. YouTube algoritması nasıl çalışıyor? Şimdi arkadaşlar geçen bir danışmanlık için kanal aldım. Arkadaş çok güzel 30-40 tane video yüklemiş ama hiçbir videosunda açıklama yok. Açıklama olan videolarda da izlediğiniz için teşekkür ederiz gibi şeyler yazıyor ve herhangi bir anahtar kelime koymamış. Aynı zamanda etiketlerinde de anahtar kelimeleri yoktu ve yani açıkçası kızdım ben bu duruma. Çünkü 30-40 tane video atmışsın. Benim videolarımı da izlemişsin. Birçok videoda izlediğini düşünüyorum aynı zamanda eğitim olarak. Hatta danışmanlık almaya bile karar vermişsin. Bu şekilde profesyonel olarak da yapmak istiyorsun bu işi ama açıklaman ne hikmetse eksik. Arkadaşlar açıklama çok önemli. Şimdi bakın başlığımızı yazmışız. Başlık biraz daha ilgi çekici olabilir. Şimdi hep diyoruz diğer YouTuber'lar da der. Küçük kanallar başlıklarını şöyle yapsınlar. İşte direkt konuyu yazsınlar. O şekilde yayınlasınlar. Çünkü büyük kanallar zaten izlenme sağlayacağı için hani hep şu örneği verirler mesela. Derler ki bugün arabamı yıkadım yazacağınıza işte arabanın markasını yazın, tanıtım yazın, işte slash koyun, tekrar arabayı yazın ki YouTube aramalarda siz bulunsun. Evet bu doğru bir şey. Aramalarda siz bulunursunuz ama insanlar başlığı ilgi çekici ve küçük resim ilgi çekici videoları daha fazla özen gösterdikleri için, önem verdikleri için gösterim tıklanma oranınız düşük olacaktır arkadaşlar. Şimdi siz tabii ki de SEO skorlarına uygun bir başlık atmak zorundasınız. Ama bunu da abartmamak gerekiyor.
gerekiyor. Şimdi ben buraya işte şöyle düşünün. Ronaldo'nun Messi'nin araması yüksek diye direkt Ronaldo, Messi, vs. Jartjort böyle anlamsız bir başlık koysaydım insanlar bu videoyu tıklamayacaktı ve videom daha sonrasında önerilmeyecek. Belki de sadece YouTube aramadan ben gösterim alacaktım ama YouTube önermelerden gösterim alamayacaktım. Yani bu da buna bağlı bir şey. Ultimate vs yazmış mesela. Bunun aramalarla herhangi bir ilgisi yok. Bu sadece insanları bu videoyu çekebilmek için nihai karşılaştırma anlamında yazdım. Siz de bu şekilde taktikler kullanarak insanların videonuzu gördüğünde tıklamasına yardımcı olabilirsiniz. Gösterim tıklanma oranınızı bu şekilde arttırabilirsiniz arkadaşlar. Hani her şeyi böyle tek düzey olarak düşünmeyin. Ya şunu yaparsam şöyle olur, bunu yaparsam böyle olur değil. Her şeyin bir parametresi var. YouTube aramadan bulunayım derken önerilmelerden feragat etmek ne kadar mantık işi, bu da sorgulanması gereken konulardan birisi diye düşünüyorum. Onun dışında açıklama kısmına gelelim. Açıklamada daha fazla anahtar kelime kullanmaya özen gösteriyorum başlıktan ziyade. Çünkü başlığın ben biraz daha ilgi çekici olmasını savunanlardan biriyim. Onun için açıklamada kullanabildiğim kadar anahtar kelime kullanıyorum. Burası insanların ilk baktığında görebileceği yer. İşte videoyu tanıtan bir yazı. Onun dışında alt tarafa direkt anahtar kelimelerle kendim başlık yapmışım. Direkt buraya mesela işte şeyi kopyala yapıştır yapmışım. Başlığı. Çünkü başlıkla bir senkronizasyon uyumu olması lazım. Şurada boşlukta bırakmamışız. Onu da bırakalım. Sonrasında açıklamaya yazmışız işte bütün futbolcuların isimlerini. Bu da anahtar kelimelerdir. Bakın bu videodaki anahtar kelimelerdir. Şuraya kadar yazmışız. Ne demişim burada mesela? Demişim ki şu futbolcuların şeylerini, argümanlarını kullandık. Tamam. Bu şekilde bir anahtar kelime dizesi oluşturmuşum. Altıymışım. Yine bunlar emek isteyen şeyler arkadaşlar. Kendiniz bunu yazıp çevirmeniz lazım. Bu videoları üretirken şu bakın şuradaki şeyler, kanallar şu kanallardan ilham alarak ürettik demişim. Yani demek istiyorum ki YouTube, ben bu kanallardan ilham alarak bu videoları üretiyorum. Sen de bu videoların altında, bu kanalların videolarının altında beni öner veya YouTube aramada bu kanalların ismini yazınca, insanlar genelde kanallarla aratırlar izleyecekleri şeyi. Kanalların ismini yazınca ben de çıkayım. Nitekim bunda başarılı oldum. Birazdan bu başarımı da size göstereceğim arkadaşlar. Onun dışında tekrar başlığı koymuşum buraya yine. Sonrasında tek tek anahtar kelimeleri bu şekilde yazmışım. Bunun pek bir önemi yok. Zaten yukarıda kullanmıştım ama bu biraz acemilik olmuş arkadaşlar. Kendi acemiliğim diyebilirim bir ay önceki. Tabi bilgilerimizi de devamlı yeniliyoruz. Hep aynı bilgilere sabit kalmıyoruz ki bu çok mantıklı bir şeydir. Siz de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Bakın şimdi hangi anahtar kelimeleri kullanmışız etiketlerde. Aynı açıklamada kullandığımız gibi üçlemeye çalışmışız. Başlık, açıklama ve etiket optimizasyonunu üçlemeye çalışmışız arkadaşlar. Bu SEO skoru olarak çok önemli şeyler. Yani bunlar sizin videonuza yaklaşık %20 etki edebilecek şeyler. SEO skorları, etiketler, başlıklar, açıklamalar. Şimdi buraya futbolcu isimlerini tekrar yazmışız. Bakın yine kanal isimleri geliyor burada. Sport Futbol, VS Futbol. Bunlar kanal isimleri. Yukarıda kullanmıştık yani diye. İşte bu kanallardan ilham aldık diye. Kanal isimlerini tekrar kullanmışım. Sonrasında futbolcu isimleri vesaire bir şekilde doldurmuşum etiketleri. Doldurmaya da özen gösterin arkadaşlar. Ama anlamsız etiketler de yazmayın. Mesela sen bu videoda futbol anlatıyorsan değişik etiketlerin işte şeyleri yüksek diye, puanlamaları yüksek diye değişik etiketler sakın kullanmayın. Çünkü YouTube bunları algılıyor demeyeyim ama kafası karışıyor algoritmanın. Yani algoritmanın kafasını karıştırmamak için belli bir konu üzerinde direkt o konuya yoğunlaşın. YouTube'u da o konuya yoğunlaştırın algoritmayı. Algoritma dar bir alanda aramayı daha çok sever. Şimdi siz genişe yayıldığınız zaman sizi bulması biraz zaman alır. Ama siz YouTube'un hangi kanalları altında sizi önermesi gerektiğini YouTube'a söylerseniz YouTube'un işi kolaylaşacaktır. Sizin de önermeleriniz artacaktır arkadaşlar. Bunlar işin %20'lik %25'lik kısmı. Hani oranlara çok fazla takılmayın. Böyle oran veriyorum işte hocam %100'e tamamlanmadı, işte %130 etti falan. Bunlar takılmayın arkadaşlar. Bunlar sadece benim göreceli olarak verdiğim oranlar. Şimdi bu herkes tarafından hemen hemen bilinen anahtar kelime, başlık, açıklama, etiket optimizasyonları, üçlemeler vesaire bilinen şeyler. Şimdi daha bilinmeyenlere geçelim diyeceğim ama bilinen şeylerden anlatmam gereken bir şey daha var. Analize geliyoruz. Gösterim tıklanma oranı, dediğim gibi başlığı ilgi çekici yaparsanız daha fazla gösterim tıklanma oranı alacaktır. Bakın yaklaşık 1 saat uğraştım ben bu küçük resmi yapmak için. Nitekim gösterim tıklanma oranımız da kötü değil, gayet iyi. %7,5 güzel bir orandır 8 dakikalık bir video için. Onun dışında arkadaşlar ortalama görüntülenme süresi. Şimdi bu çok önemli. Evet ama hocam ortalama görüntülenme süresini arttırmak için ben videolarımla inanılmaz uğraşmak zorunda mıyım? Değilsiniz. Çünkü arkadaşlar videolarınızda tamam biraz daha sade olmaya özen gösterin. Ben başlarda çok hata yapıyordum bununla ilgili. Ya, video o kadar uğraşıyorum ki hani kendim bir gün boyunca o videoyu veriyorum, işte ben bu videoyu yapacağım. Ortalama görüntülenme süresi yüksek olacak. Herkes izleyecek sonuna kadar vesaire. YouTube bunu önerecek falan. Bunlar hayal arkadaşlar. Kesinlikle hayal. Siz bir şey anlatmak istiyorsanız o videoda bunu sade bir şekilde anlatın. Konuşmuyorsanız eğer yine editlerinizde sade bir şekilde dile getirin ve olabildiğince kısa sürede bu videoları hazırlamaya çalışın. Çünkü uzun süren videolar sizi daha çok sıkacaktır ve sıktığı için siz bu video performans göstermediği zaman daha böyle motivasyonunuz düşecektir ki YouTube'da motivasyon çok önemli. Yani çok önemli. Çünkü YouTube sabır isteyen bir iş. Sabır isteyen bir iş dedi. Motivasyon olmazsa kesinlikle yürütemezsiniz. Yani bu 2-2-4 kadar kesin bir cümledir arkadaşlar. Hani
Hani sizi para falan da motive etmez o saatten sonra. Hiçbir şey motive etmez. Sonra YouTube'u bırakırsınız ki başlayanların %80'i belki de bırakıyor YouTube'u bana göre. Ortalama görüntülenme süresinden bahsettik. Ya bunu arttırmak için de ne yapın? Videonun başında ilk 30 saniyesi çok önemlidir videonun. İlk 30 saniye insanları tuttunuz. Yani hatta YouTube'da buna özen gösterir. İlk 30 saniyede bakalım insanlar izliyor mu diye bunun metrikleri de vardır. Bakın şurada göstereceğim size. YouTube bunu gösterirse. Bakın ilk 30 saniyeyi ne yapmış? Pembe bir çerçeve içine almış. Diyor ki bu benim için önemli kardeşim. Kullanıcıların %77'si ilk 30 saniyeden sonra izlemeye devam ediyor diyor. Yani bu benim için önemli bir metrik diyor. İlk 30 saniyesine oldukça özen gösterir. İnsanları sıkmamaya çalışır ve video içinde de arkadaşlar lütfen şunu yapmayın. Hani ya 5. dakikaya geldim ben sıkıldım edit yapmaktan. İşte bundan sonrasını tar vurup parmağı savurayım gibisinden yola çıkmayın. Her bir noktasını videonun düzenli yapın ama çok da uğraşmayın. Yapacağınız bir konu varsa alın adam gibi 1 saat uğraşın yapın bitirin. Anladın mı? Yok öyle 5 saat video yaptım, 8 saat video yaptım, 15 saat video yaptım. Bunlarla uğraşmayın, motivasyonunuz düşer dediğim gibi. Gösterim tıklanma oranı ile ilgili de söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi size etiketlerimin faydalarından bahsedeceğim biraz. Buradan. Bakın VS Futbol. Ne kullanmıştık biz? VS Futbol kanalından biz ilham aldık demiştik ve VS Futbol aramalarından, YouTube aramalarından %15 bize önermiş. Bakın bir altındaki %2 Ronaldinho araması. Sword Futbol, Extra Futbol. Bunlar hep kanal isimleri arkadaşlar. Yani bu kanallarla aratıldığında ben ön plana çıkıyorum YouTube'da. Ya bu ne demek? Demek ki YouTube beni bu aramalarda kanalımı buraya montelediği için bu kanalların altında da ben önerileceğim ki nitekim bu kanalların altında da öneriyorum. Videolar hep bu kanalların videoları arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Ben bu kanallar kadar sık video atmıyorum zamanım olmadığı için ama olabildiğince uzun videolar atıyorum ki izlendiğinde daha fazla para kazanayım diye. Buraya da geçtik. Onun dışında arkadaşlar şimdi önemli bir noktaya geldik. Gerçekten bu benim YouTube'a başladığımdan beri çok özen gösterdiğim ve yaptığım araştırmalardan sıkça böyle duyduğum şeylerden birisi arkadaşlar. Videonuzu 4K olarak yükleyin. Video 4K olmayabilir. Videonuz belki 1080 piksel. Ama siz bu videoyu kalite olarak 4K değil ama siz bu videoyu 4K render alırsanız arkadaşlar 4K şekilde YouTube'a yükleme şansınız olacaktır ve YouTube 4K videoları yani daha kaliteli videoları ve altyazılı videoları öne çıkarmakta size yardımcı olacaktır. Ben buraya altyazı eklemiş miyim? Eklememişim galiba. Evet. Eklememişim ama birçok videoma altyazı ekledim. Şöyle ekledim altyazıyı da. Aynen bu şekilde bakın. Aynen bu şekilde onu da öğreteyim size. Bakın burada ekstra futbol falan bütün etiketleri kullandığımız yeri alıyorum. Tamam mı? Ctrl C arkadaşlar. 8 dakika 3 saniye değil mi bu video? Otomatik olarak yaz diyorum. Ctrl V yapıyorum. Bakın bir sürü altyazı çıktı burada. Bu ne hemen? Bu normalde altyazı ile izlenecek bir video değil. 8.2 diyorum başlangıca. Bitişe de 8.3. Bunu kimse görmez. Merak etmeyin. Kimse görmez bunu. Bunu bitti diyorum. Artık algoritma bizim altyazı koyduğumuzu onayladı. Anladınız mı? Artık algoritma bizim altyazı koyduğumuzu kesinlikle onayladı. Bu önemli bir faktördü. 4K önemli bir faktördü. Zaten daha önemlilerini bundan önce anlattık. Şimdi geçiyoruz altyazılar olayına. Şimdi ben burada da çok yanlış görüyorum. Anlatıyorum adam diyor ki ben senin videonu izledim hocam diyor. Senden danışmanlık almak istiyorum diyor. Kanalına bir bakıyorum çevirileri yok. Lan nasıl izledin sen benim videomu? Yani ben her videomda bu altyazı olayını kesin anlatıyorum. Yani %100 anlatıyorum. Altyazılara gelelim. Bakın buradan Almanca çevirmişim bütün şeyleri. Anahtar kelimelerle beraber. Almanya'dan da birçok izlenme alıyorum. Almanca isterseniz not edin bunları. Not etmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Türkçe, Almanca, İspanyolca, Portekizce, İsveççe, Fransızca, İtalyanca, Norveççe. Arkadaşlar bu dilleri kesinlikle YouTube kanalınıza ekleyin. 9 tane dil, 8 tane veya işte neyse. İngilizce, Türkçe, Almanca, İspanyolca, Portekizce, İsveççe, Fransızca, İtalyanca, Norveççe. Bunlar hem yüksek para kazandıran ülkelerin dilleri hem de birçok ülkede kullanılan ortak dillerden birkaçı. Şimdi ya mesela Meksika'da şu dillerden biri konuşuluyor mesela. Brezilya'da şu dillerden biri konuşuluyor. Amerika'da İspanyolca ile İngilizce ortak konuşuluyor. Belki de 100 ülkede bu diller konuşuluyor baktığınız zaman ve bu diller önemli diller. Aynı zamanda size yüksek para kazandıracak diller. Bu dilleri kanalınıza eklemeyi unutmayın. Eklemediğinizde ne olur? Alman bir insanın önüne videonuz İngilizce olarak çıkar. Çıkar mı? Çıkar. Ve bu adam sizin videonuza tıklamaz. Video dili İngilizce diye. Siz de birçok kez yapmışsınızdır. Bir şey aratıyorsunuzdur mesela. Atıyorum futbol aratıyorsunuzdur. Bakıyorsunuz İngilizce video çıktı karşınıza. Başlığı İngilizce. Tıklamıyorsunuz. Türkçe olanı tıklıyorsunuz. Bu ne oluyor? İngilizce videonun gösterim tıklanma oranı düşürüyor arkadaşlar. Bu da size YouTube'un daha az önermesine bağlıyor. Aslında bütün bu anlattıklarım benim 5-6 tane madde anlattım. Mesela burada SEO olayında, algoritma olayında 5-6 madde anlattım. Ve bu 5-6 maddenin hepsi birbiriyle bağlantılı. Böyle sıkı sıkıya bağlantılı. Bunların hepsini gözden geçirmeniz ve özen göstermeniz gerekiyor. Evet gelelim üçüncüye. Evet arkadaşlar 3. başlığımızda nasıl daha fazla kazanırız? Şimdi nasıl daha fazla kazanırsınız? Ben bunu yabancı kanalımda ben nasıl daha fazla kazanırım diye düşündüğümde pek bir şey düşünemiyorum. Çünkü benim yabancı bir alışveriş sistem yok. En fazla buradan gelirim para kazanma kısmına. İşte
Üyelikleri açarım. Bana üye olsunlar. Kesinlikle bunu açın para kazanmanız açıldığında. Süperi açarım. Tamam mı? Ondan sonra başka bir şey yapamam. Ama sizin kanalınız konusu ve yaptığınız işler şuna elverişliyse arkadaşlar, sponsor almaya ve insanlara bir hizmet vermeye elverişliyse eğer, bunu kesinlikle kullanın. Çünkü bu olmadan da YouTube'dan çok fazla para kazanamıyorsunuz. Baktığınız zaman Türkçe kanallarınızda özellikle. Bunları uygulamanız gerekiyor. Mesela bir sponsor bulun kendinize. İşte 10.000 aboneyseniz, 5.000 aboneyseniz hepsiyle gerekirse tek tek konuşun arkadaşlar. Onun dışında bir eğitim kanalıysanız insanlara eğitim vermeye çalışın. Belli gruplara halinde eğitim verin gerekirse. İşte bu şekilde yani devamlı böyle girişimcilik kafasıyla düşünürseniz devamlı kazanırsınız. Ama her zaman böyle ben işte ne yapayım, YouTube'dan para kazanayım, video atayım para kazanayım, sadece bu kafayla olmayacaksınız. Hani her zaman böyle daha iyisi, daha iyi ne yapabilirim, daha fazla nasıl kazanç elde edebilirim. Mesela atıyorum futbol videosu paylaşıyorsunuz. Gidin Amazon'dan, tabii absürt bir örnek olacak ama absürt de değil aslında, yapılabilecek bir örnek. Gidin Amazon'dan bir tane mağaza açın, öğrenin detaylarını. İşte bir ay 2 ay süreniz olsun bunun için. YouTube'dan kazandığınız parayı buna kullanın mesela. Gidin Amazon'dan bir mağaza açın. İşte futbol ürünleri koyun oraya. Ondan sonra gelin bu kanalınızda o futbol ürünlerini pazarlayın. Ya devamlı ufkunuz geniş olsun yani. Birçok şey yapabilirsiniz. Hani bunun bir sınırı yok. Yeter ki odağınız para kazanmak ve başarılı olmak olsun. Yani bu konuya yeterince açıklık getirdiğimi düşünüyorum. Şimdi gelelim video başlığımızın sorusunu cevaplamaya. YouTube videoları ile zengin olmak mümkün mü? Arkadaşlar şimdi biz ne anlattık? YouTube'a neden başlarız? Zaten para kazanmak için başladığımızı anlattık. Ama bunu asgari ücret olarak düşünenler de vardı. Ya ben 5.000 kazanayım, rahatıma bakayım. 10.000 kazanayım, rahatıma bakayım diyenler de vardır. Birçok arkadaşın da ufku açıktır. Benim ilgilendiğim kesim bu videoda ufku açık olan insanlarla ilgileniyorum. Hani YouTube'da zengin olmak mümkün mü? Aslında zengin olabiliriz. Yani zenginlik herkese göre görecelidir ama belli bir standardın üstünde yaşadığınızda zengin sayılıyorsunuz zaten. Şimdi YouTube'a neden başladık? Para kazanmak için başladık. Algoritmayı neden öğrendik? Biz YouTube algoritmasının nasıl işlediğini daha fazla kazanmak için öğrendik, değil mi? Ondan sonra ne öğrendik? Sponsorlar vesaire, YouTube'da daha da fazla nasıl kazanabiliriz? Tüm bunları topladığınız zaman aslında zengin olmaya giden bir yoldasınız arkadaşlar ve Instagram hesabı açtınız mesela. Kendinizi tanıttınız, kanalınızı tanıttınız. Buradaki Instagram'lardan sponsor aldınız vesaire. Ya bu şekilde daha ufkunuzu geliştirerek YouTube'dan zengin olmak mümkün. Ama onun dışında sadece video atayım ben diyerek sadece kendi yağınızda kavrulursunuz diyeyim. Yani gerçekten böyle, hani birçok YouTuber eğer sadece video çekerek para kazanmaya çalışsaydı gerçekten kendi yağlarında kavruluyorlardı. Ama insanlar akıllı, zeki, sponsorlar alıyorlar ve kendi hitap ettiği kitleyi kullanıyorlar arkadaşlar. Çok önemli bu. Yani belli bir kitlesi var adamın. Kitle oluşturmuş. Yabancı veya Türk fark etmez. Bu kitleyi kullanıyorlar. Ya bundan daha iyi bir şey var mı? Mesela bir mağaza açtınız diyelim. Bir alışveriş merkezi. Oraya ne kadar çok insan gelirse sizin için o kadar iyi, değil mi? Çünkü orada daha fazla böyle sirkülasyon olduğu zaman daha fazla alışveriş yapılır, şeyler olur işte. Daha fazla fikir gelir aklınıza. YouTube kanalı da bu şekilde. Siz ne kadar çok insana hitap ediyorsanız, ne kadar çok insan sizi görebiliyorsa fikriniz o kadar çok açılır. Ve abone sayınızı arttırmaya fazlasıyla dikkat edin arkadaşlar. Abone sayınız fazla olsun. İzlenmeleriniz de tabii ki fazla olsun. Bu dediğim kuralları uygularsanız oldukça başarılı olabileceğinize inanıyorum. Videoyu bitirirken arkadaşlar danışmanlık hakkında da bir bilgi vermek istiyorum size. Videonun açıklama kısmına WhatsApp numaramı ve Instagram adresimi bırakacağım. Oralardan bana ulaşarak fiyatlar hakkında bilgi alabilirsiniz. Danışmanlıklar hakkında bilgi alabilirsiniz. Şu an zaten halihazırda 5-6 tane kanalın danışmanlığını aylık olarak almış durumdayım. Aynı zamanda işte günlük soru soran insanlar oluyor veyahut da kanallarını inceletmek isteyen insanlar oluyor. Onlara da elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Bu arkadaşlar da diğer arkadaşlara referans olması için kanalımın altına beni değerlendirirse kanalımın altında çok mutlu olurum. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. İyi günler diliyorum.